Selamlar değerli dostlar. Yeni güne bir Bitcoin'in dumlamasıyla çok güzel bir şekilde uyandık. Tabii güzel bir kazıkla uyandık arkadaşlar. Buna sebep olan ne? Bunun videonun ilerleyen dakikalarında daha çok iyi anlayacağız arkadaşlar. Bitcoin piyasasında önümüzdeki günlerde beklentilerimiz yükseliş mi, düşüş mü? Beklentilerimizin ne olduğunu videonun ilerleyen dakikalarında daha iyice anlayacağız arkadaşlar. Bulunduğumuz bu seviyede bulunduğumuz bu seviyede bir manipülasyon olduğu açık açık ortada. Yani bu teknik yönden alakalı olan bir durum değil. Tamamen piyasaları manipülasyonla bir şekilde aşağı doğru çektirirler. Şimdi buna sebep olanları söyleyeceğim birazdan. Genelleme baktığımızda hani şuradaki longçu, kaşı kara gözü kara kim varsa hani yiğitlerin harcandığı bir seviyede diyebiliriz, tamam mı? Burada bir sürü longçuları falan patlatırlar. Bayağı patlattılar. Hani şimdi bir önceki videolarımızı izlerseniz hani Bitcoin piyasa beklentilerimiz ola ki bak bir terslik olursa, piyasalarda bir manipülasyon olursa aşağı doğru çektirebilirler. Bunu her seferinde de söyledik arkadaşlar. Peki beklentilerimiz 27 bin, en fazla 27 binlere kadar geldi ama 27 bin seviyelerinden daha fazla bir aşağı 25 bin seviyelerine kadar bir gerilemeler yaşandı. Bu Bitcoin'de de ama genel baktığımızda alıcıları tetikleyebilecek seviyelerde olduğunu söyleyeyim. Şimdi buna sebep olan neydi? Bitcoin'de saçma sapan bazı manipülasyonlarla aşağı doğru çektirmek için her türlü hamleleri yapıyorlar, tamam mı? İşte bilmem saçma bir tane Çin'de bir tane şirket, emlak şirketi yok bilmem ne falan zart surt iflas etti de yok bilmem işte enflasyon verileri Fed'in enflasyon verilerinden dolayı tekrar Fed'in faiz yükselteceğine dair ya da Bitcoin'deki satışlardan dolayı özellikle Elon Musk'ın Bitcoin'lerinde bayağı yüklü bir miktarda büyük bir meblağda satışlar yaptığına dair bir şekilde piyasaları aşağı doğru çekmeye çalıştılar. Şimdi Elon Musk'ın yüklü miktarlarda Bitcoin'in satıp satmadığını bunu kimse bilemez arkadaşlar. Hani haberler böyle. Ne kadar doğru ne kadar yalan onu bilemeyiz arkadaşlar. Ama piyasalarda böyle bir haber var. İşte Elon Musk biliyorsunuz zaten manipülasyoncu bir insan. Hani manipülasyoncu büyük bir iş adamı. Kripto para piyasasında çok pumplamalar, dumplamalar yaptığına şahidiz bunu, tamam mı? Ama bunun bu haberin ne kadar gerçek olduğunu bunu kimse bilemez. Bu durumdan dolayı da tabii ki bir satış paniği geldi ve panik olduktan sonra da satışlar geldi ve bundan dolayı da bir düşüş geldi. Şimdi bu düşüş devam mı edecek? Acaba hangi seviyelere kadar yükselişler göreceğiz? Düşüşler mi göreceğiz? Bunları söyleyeyim size. Ben bir de teknik yönden piyasa beklentilerimi söyleyeyim. Şu anki bulunduğumuz bu seviyelerde alıcıları tetikleyen bir seviye. Tamam mı? 25.500 ya da 26.000 seviyeler 27 bin seviyeler alıcıları tetikleyen seviyeler. Bitcoin'de tekrardan bak yeniden söylüyorum yine piyasada bir manipülasyon yapılıp da hani aşağı doğru çektirebilirlerse hani biraz daha böyle gerilettirip de ünlü iş adamları yani büyük iş adamları bu işi çok iyi biliyor. Adamlar yapıyor bu işi, tamam mı? Malı ucuza alabilecek seviyeler planlarlar her zaman, tamam. Çok fazla bir manipülasyon gelirse piyasaları en fazla düşürebilecekleri seviye 22 bin 23 bin seviyelerine kadar gerilemeler yaşanabilir. Bu seviyeler kesin gideceği yani %100 o seviyelere gidecek anlamında söylemiyorum. Hani yine aynı şekilde devam edilip de piyasada bir manipülasyon devam ederse ve aşağı doğru piyasayı çekmeye çalıştırırlarsa 22-23'lere kadar Bitcoin'i düşürebilirler. Ama bu kesin değil, tamam mı? Beklentim kesinlikle de o seviyelere de belki de gitmez arkadaşlar ama ben bundan sonraki hani Bitcoin'deki alıcıları tetikleyebilecek seviyeler 26.500 seviyeleri ya da 27.000 seviyeleri, şu anki bulunduğumuz bu seviyelerde de Bitcoin'in taleplerinin arttığını yavaştan görebiliyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde tekrardan yeniden Bitcoin'de yükselişler göreceğiz. Beklentilerim onlar arkadaşlar. Tabii bu kesinlikle hani bunu demiyorum size yani Bitcoin'de işte 30 binleri görecek yani bu hafta içerisinde ya da şu gün içerisinde öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu piyasalarda kimse kahin değil, kimse bilemez. Biz Bitcoin'i size 15 bin seviyelerinde de 16 bin seviyelerinde de 18 bin seviyelerinde de çok güzel seviyelerde de paylaştık ve çok güzel yakalayışlar da elde ettik. Şimdi piyasada bir düşüş var ve bu düşüşün de bir sonu olacak ve ondan sonra düzeltmesini yapıp yükselişler bekliyorum. Hangi seviyelerde yükselişler göreceğiz? Yine önümüzdeki günlerde 30 binlere kadar ve 31 bin 32 binlere kadar yükselişler bekliyorum. Şu anki bulunduğumuz bu seviyelerde biraz longçuları, shortçuları mutlaka patlatacaklar, bir zikzaklar yaptıracaklar. Ondan sonra piyasada bir düzeltme yaptıktan sonra yine 30 binlerde, 32 bin, 33 binlere kadar yükselişlerinin beklenti içerisindeyim. Ama yine söylüyorum bak piyasada tekrardan hani biraz daha aşağı doğru çektireyim
manipüleyle var ya, hani büyük iş adamlarından söz ediyorum. Biraz daha böyle aşağı çektirelim, daha da malı ucuza alabileceğim seviyeler olsun düşüncesindeki züppe insanlar için söylüyorum. Hani 22 bin, 23 bin seviyelerine kadar düşürüp de ondan sonrası tekrar alıcıları fena bir şekilde tetikler ve piyasalarda güzel yükselişler görebiliriz. Ama o seviyelere kesin gideceğini söylemiyorum. Sadece size bir olanaktan bahsedeyim. Hani piyasada bir manipülasyon olursa bunu en fazla bu seviyeye kadar çekerler. Şimdi altcoin durumuna baktığımızda hani Bitcoin'de böyle bir düşüş olmasından dolayı altcoin'lerden nereden bakarsak hani bazı kripto paralarda %20, %30, bazı kripto paralarda %40 ve %50 ve bu da bir ciddi bir rakamdır. Hani bu yüzdelik bir kayıp olması durumunda. Bu piyasada da bir düzeltme yapılacaktır. Mutlaka bir düzenleme olacaktır önümüzdeki günlerde. Altcoin'lerin de bir kafayı yukarı doğru götürmesi için ve piyasalarda bir düzeltme yaptıktan sonra bu aşağı yukarı 1 ay ve 1,5 ay 2 aya da mal olacaktır düşüncesinin biraz da dominans hesabı yaptığımızda da arkadaşlar. Şu anki baktığımızda hani piyasanın durumu belli, açık açık ortada. Tekrardan yeniden söyleyeyim, hani Bitcoin durumuna baktığımızda 26.500 seviyelerinde alıcıları tetikliyor. 27.000'lerde alıcıları tetikliyor. Yine önümüzdeki günlerde 30.000, 31.000, 32.000 seviyelerinde yükselişler bekliyorum arkadaşlar. Piyasada da dediğim gibi çok yine bir manipülasyon olursa yine aşağı doğru çektirmeye çalışırlar. Hani biliyorsunuz ki bir manipülasyon olması durumunda piyasalarda dengesizlikler oluyor ve bu dengesizliklerde teknik yönden hiçbir şey çalışmaz. Tamamen temel yönden çalışır arkadaşlar. Bu durumda tamamen temel yönden bir piyasayı aşağı doğru çektirdiler ve gayet de başarılı bir şekilde bir iş yaptılar. Piyasada aşağılarda ve şu anda ucuzdan malı alıyorlar arkadaşlar. Hoşça kalın, bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Daima bol kazançlarınız olsun.